Markalar insanları nasıl kazıklar veya nasıl manipüle eder veya nasıl kandırır? İstediğiniz ifadeyi kullanabilirsiniz, bunu size bırakıyoruz. 1901 yılından beri yanan şu ampulü duymuşsunuzdur. 123 yıldan beri yanan bir ampulden bahsediyorum. Burası Kaliforniya'da bulunan bir itfaiye istasyonu ve bu ampul 1901 yılından beri açık. Öyle bir ampul ki o ampul oraya takıldığında Osmanlı İmparatorluğu vardı. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, yıkılan devletler, bulunan icatlar. Bir sürü tarihi olay gördü o ampul ve yanmaya devam etti. Ya bu ampulü kim icat etti? Markası ne? 123 yıldır yanıyor. Biz de alalım da 3-4 yılda bir ampul değiştirmek zorunda kalmayalım, değil mi? Maalesef o da 1895 yılında üreten Shelb Elektrik adlı firma kapanmış ve o ampulün sırrı da mucidiyle birlikte sır olmuş durumda. Peki yıllar geçti, teknoloji gelişti, biz neden sürekli patlayan ampullere, bozulan telefonlara, dayanıksız eşyalara maruz bırakıldık? Bunun tek bir sebebi var: planlı eskitme. Bugün markaların bizi nasıl kandırdığını, manipüle ettiğini, tabiri caizse nasıl kazıkladığını konuşacağız. Ben Ahmet Emin Zorlu. Marka günahlarına hoş geldiniz. Başlamadan hatırlatmakta fayda var. GZT olarak sizin için çok çalışıyoruz. En çarpıcı konuları, bilinmeyenleri, göz ardı edilen gerçekleri hiç çarpıtmadan çok büyük bir emekle 14 farklı altyazı ve 4 farklı dilde dublaj seçeneğiyle sizlerle buluşturuyoruz. 2 milyon abone olmamıza da çok az kaldı. Bu güzel yolculukta bizi yalnız bırakmayacağınızdan eminiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık herkesin cebinde olan Apple'dan başlayalım isterseniz. Apple iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul etti. Yani şöyle ki eskiyen ama aslında eskimeyen telefonları kasıtlı olarak bir yazılımla yavaşlatıyorlar ve sizi yeni bir telefon alma mecburiyetinde bırakıyorlar. Apple'ı şikayet eden davacılar 500 milyon dolarlık tazminattan pay alacaklar. Bu da talep başına yaklaşık 92 dolara denk geliyor. Gelelim başka bir telefon markası olan Samsung'a. Zaten artık telefon mevzusu bu iki şirkete bakıyor, hepinizin malumu. Samsung'un yeni nesil telefonları dahil tüm telefonları sınırlandırdığı ortaya çıktı bir yazılımla beraber. İki firmanın da açıklaması şu oldu: biz sizi sevdiğimiz için bunu yapıyoruz. Şu devasa sevgiye bir bakar mısınız? Sizin haberiniz olmadan cihazınızı yavaşlatıyorlar. Gizli gizli seviyorlar. İşte planlı eskitme bu. 123 yıl dayanan bir ampulden mevzu nerelere gelmiş durumda. Bu arada son zamanlarda garantisi bitmiş bir eşyanızın garantisi bittikten hemen sonra bozulduğunu gördüyseniz işte bu planlı eskitmenin ta kendisi. Böyle bir şey yaşadıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Gelelim bizi manipüle eden başka markalara, mevzulara. Bu arada videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Emin olun çok şaşıracaksınız. Pirine yağını daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama şu anda market raflarında yer almış durumdalar. Zeytinyağı yapımında kullanılan zeytinlerin kalan posalarının öz suyundan elde edilen pirine yağı endüstride genellikle sabun yapımında kullanılıyor. Asıl dikkat çekmemiz gereken şey bu yağın marketlerde zeytinyağı görselleriyle ve uyduruk lezzet ödüllü logolarıyla satılıyor olması. Sabun yapımında kullanılan yağ yemeklik diye satıyorlar, haberiniz olsun, dikkat edin diyelim. Gelelim başka bir manipülasyona. Bakın şeytanın bile aklına gelmeyecek bir şey anlatacağım şimdi size. Bu öyle bir manipülasyon ki bunun için bir türküyü ülkenin gündemine oturtuyorlar. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe giren ve Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bir ekonomik yardım paketi olan Marshall Planı Türkiye dahil 16 ülkeyi kapsıyordu. Dünyanın en büyük mısır üreticisi olan ve birikmiş mısırlarını eritmenin bir yolunu arayan ABD, Marshall yardımının verilmesi karşılığında bir şart koştu: Türkiye'nin ABD'den mısır özü yağ ithal etmesi. O dönemde tam olarak zeytin cenneti olan ve her yemekte zeytinyağı tüketilen Türkiye'de binlerce zeytin ağacı söküldü ve kelimenin tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirildi. Kalan zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağının büyük bir bölümü ABD tarafından dolar karşılığında alındı ve mısır özü yağı Türk lirası karşılığında satıldı. Ardından ilk margarin fabrikası kuruldu ve Marshall yardımlarıyla devreye giren plan kapsamında zeytinyağı kötülendi, ısıtıldığında kansere neden olduğu halk arasında yayıldı. Böylece aslında yanma derecesi çok yüksek olan zeytinyağından halk uzaklaştırıldı ve mısır özü yağına ve margarine alıştırıldı. Bununla da kalınmadı ve orijinali bir Rum türküsü olan zeytinyağlı yiyemem aman sipariş edilerek ülkenin en popüler türkülerinden biri yapıldı. Bu arada daha yakın döneme dek Türk Kalp Vakfı ve Türk Kardiyoloji Derneği'ne Bestel, Sana gibi margarin markaları sponsor oluyor. Bu derneğe vakfa bağlı kardiyologlar kalp sağlığı için margarin yemeyi öneriyordu. Sloganları da şuydu: margarin ye, kalbini sev. Biz almayalım, teşekkürler.
Peki gün içinde çok sık tükettiğiniz granül kahvelerin nasıl yapıldığını hiç merak ettiniz mi? Her zamanki gibi kahve çekirdekleri önce kavruluyor, ardından büyük kazanlarda sıcak suyla karıştırılıyor. Bunun saklanabilmesi için birkaç işlem daha görmesi gerekiyor. Elimizdeki kahve daha yüksek konsantrasyona ulaşması için bir süre kaynatılıyor ve biraz daha seyreltiliyor. Artık kahvemiz çok daha yüksek konsantrasyona sahip. Bunu kurutmamız gerekiyor. İki seçenek var. Ya dondurulacak ya da epey yüksek güçlü bir hava üflenecek. Ardından da küçük parçalara ayırıyoruz ve kahvemiz hazır. Ancak bazı sorunlar var. Bunlar için en düşük kaliteli kahve çekirdekleri kullanılıyor. Aynı zamanda bu şekilde üretilen kahvenin kafein miktarı üretim sırasında epey bir düşüyor. Bu kafein oranını yükseltmek için de kimyasal sentezleme ile üretilmiş kafein ve taurin kullanılıyor. İkisi de doğal olmayan, laboratuvar ortamında sentezlenen bir karışım. Yine şöyle bir sorun daha var ki havayla buluşan kahve zamanla kalitesini kaybediyor. Anlayacağınız o anı kurtarmak için içtiğimiz marketlerde satılan granül kahveler aslında gerçek kahve değiller. Yine kandırıldık mı? Ne dersiniz? İlaç sektöründe de inanılmaz bir algı hakim. Birçok ağrı kesici ilacın içinde aynı miktarda parasetamol olduğu halde parolun neden bu kadar itibarsızlaştığını hiç düşündünüz mü? Hayır, şöyle şeyler duyuyoruz çünkü dua edelim daha hızlı iyileşiriz diye dalga geçiyorlar. Yerli bir ilaç şirketi ürettiği için mi yapılıyor acaba bu algı? Ne dersiniz? Hazır sağlık demişken hızımızı kesmeyelim ve sağlıktan devam edelim. Çok bilinen bir sigara markası var, Marlboro. Bir diğer skandal da onlardan geliyor ancak bu manipülasyon değil, dümdüz kötülük. Saf kötülük yani. Marlboro'yu üreten Philip Morris astım hastaları için inhaler üreten İngiliz Vectura'yı 1 milyar sterline satın aldı. Yani artık Philip Morris sadece sigara için insanlardan değil, sigaranın hasta ettiği insanlardan da para kazanabilecek. Vahşi kapitalizm nedir? Tam da budur. Bir diğer vahşi kapitalizm örneğine gelelim. Burberry. İğrençlik konusunda zeytinyağı mevzusuyla kapışır bu arada bunların yaptıkları da. Burberry biliyorsunuz çok lüks markalardan birisi olarak biliniyor ve bu markaların yaktığı mallardan bahsedeceğim. Yaktığı derken gerçekten yakmak. Bildiğiniz yakıyorlar yani. Bu marka her sene piyasa değeri 23,5 milyon pound değerinde ürününü yakıyor. Parfüm, çanta, tişört artık neyi varsa alıyor, yakıyor, yok ediyor. Peki niye yapıyor bunu? İmaj. Burberry herkesin giyemeyeceği, ucuz olmayan, giyenin çok havalı olduğu bir marka. Bu yüzden ellerinde bir ürün satılmadıysa veya sezonu geçmişse onun piyasada daha ucuza satılmasının önüne geçebilmek için ürünlerini topluyor ve yakıyor. Halbuki çok daha güzel şeyler yapamazlar mı? Mesela Afrika'daki çocuklara, insanlara yollayamazlar mı o kıyafetleri? Yollarlar. Ne olacak o insanlar sizin yok ettiğiniz kıyafetleri giyse? Ama olmaz değil mi? Sizin bir imajınız var. Batmasın mı o imaj diye insan bir iç geçirmiyor değil. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığı bu sektörde tabii kokular da hiç tesadüf değil. Birçok markanın özel olarak koku tasarlattığını hepimiz biliyoruz. Markalar bunlar için milyon dolarlar harcıyor. Peki bunu niye yapıyorlar? Tabii ki manipüle etmek için. Mesela vanilya ve tarçın kokusu. İnsanların bu kokuların olduğu yerde daha fazla vakit geçirdikleri kanıtlanmış. Bu kokuları duyduğumuzda kendimizi daha kalabalık bir ortamda, daha sıcak bir mekandaymış gibi hissediyoruz. Uzun vakit geçirmemizin nedenlerinden birisi bu, ancak çok ilginç bir noktaya parmak basacağım. Biz çok daha kalabalıkların içinde kendimizi daha önemsiz ve zayıf hissederiz. Araştırmalara göre bu kokular da böyle hissetmemizi sağlıyor ve bu yüzden pazarlık gücümüz azalıyor ve çok daha kolay ikna edilebilir hale geliyoruz. Markalar bunu biliyorlar. Markalar bunu biliyorlar ve çoğu marka vanilya ve tarçın kokusunu kullanıyor. Markaların bu oyunları biter mi? Tabii ki de bitmez. Müzik türlerine de değinmek istiyorum. Hızlı müzik tempoları hızlı hareket ettirirken yavaş müzik tempoları insanları mağaza içerisinde daha yavaş hareket ettiriyor. Bizim mağazada nasıl hareket etmemizi istiyorlarsa ona göre müzik türlerini kullanıyorlar diyebiliriz. Yapılan çalışmalara göre bir dükkana girdiğinizde orada caz müzik çalıyorsa bu bir tesadüf değil. Caz müzik insanların daha fazla harcamasını sağlıyor. Eğer klasik müzik çalıyorsa da sizin daha lüks şeyleri tercih etmenizi istiyorlar. Yani kokusundan müziğine kadar her şeyle bizi kandırabiliyor, manipüle edebiliyorlar. Gelelim televizyonlarda bangır bangır dönen o reklamlara. Koca bir sene çalıştın, işte bu tatili hak ettin diye dönen reklamlarla size 100 bin liralık kredi çektirebiliyorlar. 4-5 gün deniz, kum, güneş diye tatil yapıp döndükten sonra 12 ay onun borcunu ödeyen insanlar tanıyorum. Öyle kandırıyorlar ki insanları. Son model arabanın önüne geçen bir kadın ve elinde bir dondurma. Allah aşkına bu nasıl reklam? Hepiniz biliyorsunuz o reklamı. Hayır, amaç ne yani? Veya çubuk kraker yiyip de eğlenen, kahkahalar atan gençler. Kimse o dondurmayı o şekilde yemiyor veya haz almıyor. Kimse çubuk kraker yediği için de o kadar mutlu değil bence. Bu oyunları bırakın artık. Demeyeceğim çünkü asla vazgeçmeyecekler. Peki biz bunları öğrendik ve ne yapabiliriz diyorsanız kulağınıza küpe olabilir.
Bir gün bu durumlardan birine maruz kalırsanız aklınıza biz gelelim ve sizi bir şeylerden vazgeçirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Markalar insanları nasıl kazıklar veya nasıl manipüle eder veya nasıl kandırır? İstediğiniz ifadeyi kullanabilirsiniz, bunu size bırakıyoruz. 1901 yılından beri yanan şu ampulü duymuşsunuzdur. 123 yıldan beri yanan bir ampulden bahsediyorum. Burası Kaliforniya'da bulunan bir itfaiye istasyonu ve bu ampul 1901 yılından beri açık.